26 Nisan 1986 Pripyat. Tarihin gördüğü en büyük felaketlerden biri. Dünya o günden sonra bir daha asla eskisi gibi olmadı. Birkaç dakika sonra Çernobil nükleer santralinde yaşanacaklar dünyanın geleceğini değiştirecek. Saatler gece yarısını gösteriyor. O gece Çernobil'de rutin bir gece testi uygulanmak istenir ve gücün kademeli olarak düşürülmesi aşamasına geçilir. Saat 01:00. Reaktörün gücü düşürülür. 1500 megawatttan 30 megawatta kadar. Bu, Çernobil'deki nükleer reaktörlerde asla düşülmemesi gereken bir seviyeydi. Saat 01:15. Kontrol çubukları çekirdekten neredeyse tamamen çıkarılır. Reaktör düşük güçte çalışmaya zorlanır. Ancak Çernobil'deki reaktörler düşük güçte çalıştırıldığında çekirdekteki gücü kontrol etmek oldukça zordu ve bu ciddi bir prosedür ihlaliydi. Ancak yine de teste devam edildi. Üstelik kimse bunun farkında bile değildi. Saat 01:19. Kontrol çubukları reaktörden tamamen çekilir. Saat 01:20. Reaktör içindeki bloklar basıncın etkisiyle zorlanmaya başlar ve güç yeniden yükselir. Saat 01:21. Dalgalanmalar tüm santralde hissedilmeye başlanır. Buhar basıncı boruları zorlamaktadır. Saat 01:23. Reaktördeki basınç maksimum seviyenin 40 katına ulaşır. Bu normal değerin tam 120 katıydı. Kontrol odasında tüm alarmlar devreye girdi. Ve birkaç saniye sonra 1000 tonluk çelik kapak büyük bir gürültüyle havaya fırlar. Ama bu sadece sonun başlangıcıydı. Daha sonraki yaşanacak olaylar sadece Çernobil değil, tüm Avrupa'ya ve dünyaya etkisi binlerce yıl sürecek bir enkazı bıraktı. O gece Çernobil'de neler yaşandı? Gelin anlatalım. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 70 km uzaklıkta bulunan Pripyat şehri, Çernobil nükleer santral çalışanları ve onların aileleri için özel olarak inşa edilmiş bir şehirdi. Modern apartmanlar, geniş caddeler, okullar ve parklar. Pripyat, Sovyetler Birliği'nin geleceği temsil eden örnek ve modern şehirlerinden biriydi. O dönemde dünya, Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki soğuk savaşın gölgesindeydi. Sovyetler, ABD ile her alanda yarışabilmek için devasa miktarda enerjiye ihtiyaç duyuyordu. Kömür ve fosil yakıtlar hem pahalı hem de yetersizdi. Çözümü nükleer enerjide buldular. Çernobil nükleer santrali o dönem tek başına 30 milyon insana yetecek kadar elektrik enerjisi üretiyordu. Bu tesis Sovyetler Birliği'nin en üstün başarılarından birisiydi. Fakat 1986 yılında bir reaktör çekirdeğinin patlamasıyla birlikte insanlık tarihinin en büyük nükleer felaketlerinden biri yaşandı. Peki Çernobil'de yaşanan bu felaket nasıl bu noktaya geldi? Bunu anlamak için önce bir nükleer santralin nasıl çalıştığına bakmamız gerekiyor. Her şey doğadaki kararsız bir elementin keşfiyle başladı. Uranyum 235. Normal bir demir atomunun çekirdeğinde 26 proton bulunurken uranyum atomunun çekirdeğinde tam 92 proton ve toplamda 235 nötron bulunur. Bu devasa yoğunluk uranyum çekirdeğini oldukça büyük ve kararsız hale getirir. Çekirdek daha kararlı bir yapıya geçebilmek için sürekli dışarıya enerji yayar. Biz buna radyoaktif bozulma diyoruz. Nükleer santrallerde tam olarak bu prensiple çalışır. Reaksiyon odasında uranyum atomlarına nötronlar çarptırılır. Darbeyi alan çekirdek ikiye bölünür. İşte bu bölünmeye füzyon denir ve ortaya muazzam bir ısı enerjisi çıkar. Parçalanan her atom dışarıya yeni nötronlar fırlatır ve o nötronlar da başka atomları parçalar. Böylece zincirleme bir reaksiyon başlar. Eğer bu süreci kontrolsüz bırakır ve bir füze başlığının içinde yaparsanız bir atom bombası elde edersiniz. Ama bu süreci kontrollü bir şekilde bir santral reaktöründe yönetirseniz elektrik üretebilirsiniz. Reaktörde oluşan o yoğun ısı sistemi çevreleyen suyu anında yüksek basınçlı buhara dönüştürür. Buhar devasa türbinleri döndürür, türbinler jeneratörleri çalıştırır ve temiz elektrik üretilir. Eğer reaksiyon aşırı hızlanırsa devreye kontrol çubukları girer. Bu çubuklar ortamdaki fazla nötronları emerek reaksiyonu yavaşlatır veya tamamen durdurur. İşte felaketin kilit noktası da burasıydı. 26 Nisan gecesi reaktörde rutin bir bakım sırasında riskli bir test uygulanmak istendi. Mühendisler olası bir elektrik kesintisinde türbinlerin reaktörü ne kadar süre daha kendi enerjisiyle besleyebileceğini görmek istiyordu. Test için reaktörün gücü kademeli olarak düşürüldü. Ancak Çernobil'de kullanılan RBMK tipi reaktörlerin ölümcül bir kusuru vardı. Bu reaktörler düşük güçte çalıştırıldıklarında aşırı derecede kararsız hale geliyorlardı. Ve o gece kontrol odasında bulunan personelin bu gizli tasarımsal kusurdan haberi yoktu.
Güç seviyeleri planlanandan çok daha hızlı ve ani bir şekilde düştü. Üstelik testi tamamlayabilmek için reaktörün bazı hayati güvenlik sistemleri de manuel olarak devre dışı bırakılmıştı. İnsan hatası ve tasarım kusurlar birleşmiş ve ölümcül bir tuzak kurulmuştu. Reaktördeki güç hızla katlanarak artmaya başladı. Sıcaklık saniyeler içinde 4500 derecenin üzerine çıktı. Bu neredeyse güneşin yüzey sıcaklığına yakın bir değerdi. Reaktör çekirdeğini koruyan her biri 400 kilogram ağırlığındaki devasa üst kapaklar basınca dayanamayarak yerinden oynamaya başladı. Mühendisler durumu fark edip son bir hamleyle tüm kontrol çubuklarını tek seferde içeri sokmak için acil durum butonuna bastılar. Fakat bu çubukların uç kısımları grafit kaplıydı. Grafit, reaksiyonu yavaşlatmak yerine anlık olarak devasa bir güç patlamasına neden oldu. Erimiş haldeki çekirdeğe itilen çubuklar basıncı düşürmek yerine reaktörü tamamen patlattı. 1000 tonluk çelik ve beton büyük bir şiddetle havaya uçtu. Reaktör çekirdeğinde bulunan yaklaşık 8 ton nükleer yakıt ve radyoaktif elementler serbest kalarak atmosfere yayıldı. Patlamanın ardından yayılan radyasyon miktarı Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının yarattığı radyasyondan yüzlerce kat daha fazlaydı. İlk saatlerde reaktör çevresinde radyasyon seviyesi 20.000 röntgene kadar ulaştı. Bu bir insanı sadece birkaç dakika içinde öldürebilecek bir dozdu. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak ne itfaiyecilerin ne de askerlerin radyasyonun gerçek boyutundan haberi vardı. İtfaiyeciler ise normal bir yangın söndürdüklerini sanıyorlardı ve yerde bulunan radyoaktif grafit parçalarını elleriyle kaldırdılar. İtfaiyecilerde kısa bir süre sonra kusma, deri yanıkları ve iç kanamalar başladı. İlk müdahale eden ekiplerin birçoğu birkaç gün içinde akut radyasyon sendromu nedeniyle hayatını kaybetti. Peki Sovyet yönetimi ne yaptı? Patlamayı 2 gün boyunca tüm dünyadan gizlemeyi başardılar. Hatta Pripyat halkı bile tehlikeden habersiz gündelik hayatına devam ediyordu. Olaydan tam 36 saat sonra Pripyat'ın tahliyesine karar verildi. Yaklaşık 50.000 insan otobüslere bindirildi. İnsanlara yanlarına sadece birkaç günlük eşya almaları ve yakında geri dönecekleri söylendi. Ancak hiçbiri bir daha asla evlerine dönemedi. Sovyetler kazayı saklamaya çalışsa da radyasyon sınır tanımıyordu. Yaklaşık 2200 km uzaklıkta bulunan İsveç'teki bir santralde radyasyon sensörleri havada anormal derecede radyasyon tespit etti. İsveçli yetkililer önce sızıntının kendi santrallerinden kaynaklandığını düşündü. Ancak kontroller temiz çıkınca radyasyonun dış bir kaynaktan geldiği anlaşıldı. Kısa süre sonra ABD uyduları Çernobil'in üzerinde korkunç gerçeği fotoğrafladı. Santral binası tamamen yok olmuştu ve devasa bir yangın vardı. Dünyadan gelen acil açıklama baskıları sonucunda Sovyetler Birliği patlamadan 2 gün sonra gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Fakat radyasyon bulutları rüzgarlarla birlikte Avrupa'nın büyük bir bölümüne çoktan ulaşmıştı. Almanya, Polonya, Fransa ve İsveç gibi ülkelerde alarm durumuna geçildi. Tarım ürünleri kirlendi, tonlarca gıda tarlalardan toplanıp imha edildi. Hayvanlar ve içme suyu kaynakları radyoaktif kirlenmeye maruz kaldı. Almanya'nın bazı bölgelerinde çocukların parkta oyun oynaması dahi yasaklanmıştı. Peki tüm dünyada bunlar yaşanırken Türkiye'de neler oluyordu? Radyasyon bulutları Karadeniz üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı. Özellikle Karadeniz bölgesinde çay ve fındık ürünlerinin radyasyondan etkilendiği iddiaları halk arasında büyük bir paniğe yol açtı. Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, halkın paniğini yatıştırmak ve çaya olan güveni geri kazandırmak için kameraların karşısına geçti ve çayından bir yudum alarak tarihe geçen şu sözleri söyledi. Çayda radyasyon yok. Bakınız ben içiyorum. Siz de gönül rahatlığıyla için. O dönemlerde radyasyonun sinsi ve uzun vadeli etkileri halk tarafından tam olarak bilinmiyordu. Bakan Cahit Aral'ın yıllar sonra kanserden öldüğü iddia edilse de kendisi 2011 yılında kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir. Patlamanın ardından yaklaşık 200.000 metrekarelik alan santim santim taranarak devasa bir temizlik çalışması başlatıldı. Açıkta kalan reaktör çekirdeğini kapatmak ve çevreye yayılan radyasyonu bir nebze olsun azaltmak için yarım milyondan fazla insan görevlendirildi. Reaktörün çevresine aceleyle beton bir lahit inşa edildi. Ancak bu geçici yapı yıllar içinde yıprandı ve çatlamaya başladı. Patlamadan etkilenen diğer reaktörler ise elektrik ihtiyacı nedeniyle kademeli olarak çalışmaya devam etti ve 2000 yılında tamamen kapatılabildiler. 2010 yılında 4 numaralı reaktör için 100 yılın mühendislik projelerinden biri başlatıldı. Tam 108 metre yüksekliğinde yeni bir devasa güvenlik binası reaktörün uzağında inşa edilip raylı bir sistemle üzerine kaydırıldı. 2016 yılında yapımı tamamlanan bu dev yapının sızıntıyı yaklaşık 100 yıl boyunca engellemesi planlanıyor. Bugün Çernobil ve Pripyat tamamen terk edilmiş durumda. Santral çevresinde 30 kilometrekarelik bir alan giriş ve çıkışların yasak olduğu bir dışlama bölgesi. Bölgenin tamamen güvenli hale getirilebilmesi için temizlik çalışmalarının en az 2065 yılına kadar sürmesi bekleniyor. Fakat bölgeye yayılan bazı radyoaktif maddelerin örneğin plütonyum 239'un yarı ömrünün tam 24.000 yıl olması bölgenin bir daha asla eski hale dönemeyeceğini gösteriyor. Çernobil kazası insan hatasının, ihmallerin ve sistem açıklarının birleştiğinde dünyayı nasıl bir cehenneme çevirebileceğini tüm insanlığa gösterdi. Ve bu trajedinin hikayesi üzerinden yüzyıllar geçse de asla unutulmayacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.